Yaşamanız lazım şu an. Anlatamıyorum. Çok güzel. Olabilir. İnandım. Biz sizin için kendimizi feda ettik. İkisini birden görelim dedik. Her yerde manzaralı bir köşe bulabiliyorsunuz. Bakın şöyle poz vereyim. Bakın size gelato ile ilgili müthiş bir ipucu veriyorum. Göl de temizmiş bu arada. Dibi falan bayağı net görünüyor. Dikkat edin. Uzaklara düşmüyoruz. Herkese selam. Merhaba. Buongiorno. Buongiorno. Bugün Como Gölü'ne gidiyoruz. Milano'dayız. Milano Merkez Tren İstasyonu'ndayız şu an. Evet, herkesin yaptığı gibi biz de günübirlik Como'ya gideceğiz, gezeceğiz ve geleceğiz. Her zamanki gibi görecek çok şeyimiz var. Trene de az kaldı. O yüzden başlayalım. Milano Merkez Tren İstasyonu'ndan Varenna'ya gideceğiz. Yaklaşık 1 saat falan sürüyor. Tren biletleri de tek kişi bir gidiş 7,60 euro. Akşam da saat 6.30-7 civarında dönmeyi planlıyoruz. Zaten sık aralıklarla trenler de var. Como Gölü'ndeki ilk durağımız Varenna kasabası. Trenle ulaştıktan hemen sonra sahile ufak bir yürüyüşle gölün kenarına inmiş oluyorsunuz. Şimdi yürüdüğümüz bu göl kenarı yolu ise bir ismi var buranın. Söyleyeyim. La Passeggiata degli Innamorati. Evet, bu yolu yürüyoruz. Burası romantik bir yürüyüş yoluymuş. Eşinizle, sevgilinizle ya da dostunuzla, arkadaşınızla gelin yani. Gezin, yürüyün buralarda. Güzel manzaralar var. Sadece şunu uyarmam lazım. Sabah erken saatler tabii dağ arasında olduğu için burası da böyle bir serin. Şu an üstümdeki ceket beni yeterince ısıtmadı. Aklınızda olsun, bir şeyler getirin üstünüze. Buradan göle atlanabilir mi? Bu gölde yüzülür mü? Hayır. Buradan kasaba güzel görünüyor. Şöyle bir çekeyim. Fotoğrafa meraklıysanız bile seyahatleri fotoğraf makinesi taşımak biraz eziyet bir şey, biliyorum bunu. Ama getirirseniz çok güzel kareler çekersiniz yani. Acayip sinematik bir yer yani. Çok beğendim. Böyle göl manzarası, renkli evler, güzel sokaklar falan ama ben acıktım. Kahvaltı etmeye gidiyoruz şimdi. Two cappuccinos, one focaccia and one... Focaccia ekmeğine bir sandviç, cannoli'ye benzer bir tatlı, 2 de cappuccino. Hızlı bir kahvaltı oldu, lezzetliydi. Lokallerin falan da geldiği bir yer, çok turistik bir yer değildi, salaş bir yer. Toplam 11 euro tuttu. Size bir şeyler atıştırmak isterseniz sabah tavsiye ederiz. Varenna'da yapılması tavsiye edilen en önemli 2 tane etkinlik botanik bahçeleri gezimi. Bunlardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz Villa Cipressi, diğeri de Villa Monastero. Kombine biletler satılıyor. 19 euroya ikisine birden girebiliyorsunuz. Biz ondan aldık. Tekli de alabilirsiniz isterseniz. Şimdi bahçeyi keşfedelim. Emeklilik hayalim burada, bu otelde, Villa Cipressi'de kalmalı. Böyle 2 hafta falan kafa dinlemeli tatiller yapmak. 2 hafta sıkıcı değil mi ya? Vallahi sıkılmam, cennet gibi bir yer. Çünkü yani tamam, her yer manzara. Bir yerden sonra muhtemelen manzara sıradanlaşmaya başlayabilir ama yani çok güzel ya. Sümbül kokuları falan var etrafta. Yani yaşamanız lazım şu an. Anlatamıyorum. Çok güzel. Mesela burası benim evim olsa çok güzel olurdu. Zaten. Böyle bir bahçeniz var, düşünsenize. Bakımı zor olmaz mı? Yani böyle bir bahçem varsa bakacak bahçıvanlarım da vardır herhalde. Bahçıvanlar, evet. Bahçıvan geldi. Deh deh düldül diyerek buradan. Yalnız sıkıntısı var. Örümcek ağları falan, doğa bilmem ne. Hani bir yerde şu an oldum. İrite oldum diyebilirim. Doğadan 15 saniyede sıkılan Ayşen. Konsept olarak teoride seviyorum, pratikte yani böyle börtü böcek işin içine girince tadım kaçıyor.
Sinekler var. Ne yapıyorsun? Hazırlık mı yapıyorsun? Hayır, üstüme konmasınlar diye hareket halinde kalıyorum ki benden kaçsınlar. Ya bu arada işin botanik kısmı var. Şimdi her bitkinin altında böyle etiketleri var. Türünü falan filan anlatan. Hatta böyle buraya özel app de yapmışlar. Onu indirdiğinizde buranın tarihi ve bahçedeki bitkiler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ama o kadar vaktimiz olmadığı için biz böyle genel geziyoruz. Detaylı detaylı incelemiyoruz diyeyim. Eğer botaniğe meraklıysanız tabii ki çok tavsiye ederiz. Çünkü kim bilir neler var burada. Buradaki kokuyu anlatamam size. Gerçekten çok güzel kokuyor. Sümbüller çok güzel kokuyor. Buradan şöyle yürüyelim, devam edelim. İşte burası da özel botuma binip gölde dolaşmaya çıkacağım yer. Manifestledik mi? Cenk Bey de buradaymış. Çok severim ben burasını. Her yaz gelmeye özen gösteriyorum mutlaka. Gelir bu bankta en az 4,5 saat oturur, boş yaparım. Çünkü yalandan kimse ölmüyor. Manzaranızı göstereyim. Manzaram güzel. Güzel ya. Burada tekne falan geziyor. Şu dumanı bilerek mi yapıyorlar ya? Benim hala kafamda o var. Karşıda şimdi görüntülere koyduk. Bir şey yanıyor. Böyle ince bir duman çıkıyor. Sonra gölün üstüne doğru yayılıyor o böyle. Ayşem göl güzel gözüksün diye bilerek yaptıklarını söyledi. Sis efekti. Sis efekti. Sis efekti futbolcu. Olabilir. İnandım. Bakın burada çok önemli tarihi bir şey görüyoruz şu anda. Bu ağaç gerçek değil. Buraya Bob Ross çizdi bunu. Hakikaten tam onun çizdiği ağaçlar değil mi? Mutlu ağaçlar koyuyordu ya sağa sola. O böyle yelpaze fırçanın ucuyla yapmış gibi. Aynen. Çok güzel bu arada. Ne bu, cinsi ne? Japonica camellia'ymış. Ama bu arkadaşın ne olduğunu anlamadık. Buna Bob Ross ağacı diyorlar Amerikalılar. Gene ultraya alan mod açılmıştır. Bak burada da yukka ağacı var. Nerede görmüştük biz onu? Değişik ağaçlar. Yuka ağacı. Hastasıyım. Es kasabasındaki tropik bahçede olan bazı tanıdık arkadaşlar görüyorum. Böyle böyle botanik bilgimiz gelişecek. Hemen bitişikteki Villa Monastero bahçesindeyiz şimdi de. Aynısının benzeri. Bakalım hangisi daha güzel. Böylece siz sadece bir tanesine giderek bence gezinizi tamamlayabilirsiniz. Biz sizin için kendimizi feda ettik. İkisini birden görelim dedik. En güzelini seçip size gösterelim. Ne kadar fedakarız görüyorsunuz değil mi? Burası diğer bahçeye göre daha büyük. Uzun ince bir yolu var. Uzun Oradan. ince bir oldayım. Kötü şakalarda Cenk. Bak ne güzel heykeller. Dur bir dakika. Bahçe dediğin böyle olur. Bak heykeller falan. Lale'ye bak, oradan bir tane çıkıvermiş. Başına buyruk. Affedersin. Burası tam bir fotoğraf çekilme cenneti. Her yerde manzaralı bir köşe bulabiliyorsunuz. Bakın şöyle poz vereyim. Asıl köşe burasıymış böyle. Karşıki dağlar, cenderme, göl, çiçekler. Her şey bir arada. Sadece bu Villa Monastero'ya, Monastero muydu? İşte buraya gelmeniz bence yeterli olacaktır. Daha büyük, daha şık gibi bir şey. Şık diyeyim. Mimarisi falan daha güzel. Daha çok fotoğraf çekilecek alan var. Manzarayı izlemek için daha geniş bir alan var. Burayı tercih edebilirsiniz. Varenna'nın merdivenli ara sokaklarından bir tanesine daldık. Burası böyle dağlık bir alan olduğu için hep tepeler, yokuşlar ve merdivenli yollar. Eski yerleşim yerlerinin önündeyiz. Bütün sokaklarda göle açılıyor. Hepsi manzaralı. Çok güzel. Mutlaka gelip siz de buralarda bir kaybolun derim. Kaybolmazsınız ya. Navigasyon var.
Varenna'yı gezmeyi bitirdik. Burası böyle tatlı ufak bir kasaba. Şimdi sırada Bellagio var. Onun için de feribota bineceğiz. Saat başı feribotlar var burada. Zaten Como Gölü'ndeki birçok noktaya feribotla ulaşabiliyorsunuz. Tek yön 4,60 euroymuş. Bir de günlük bilet varmış. Şimdi bilet ofisinden bakalım hangisi avantajlı oluyor. Ona göre size bilgi veririz. Şimdi size feribotla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Tek biniş bu yakın kasabalar arasındaki feribotlar 4,60 euro. Günlük olarak bir bileti var. O da 15 euro kişi başı. O da böyle gidilmesi gereken bütün kasabaları kapsıyor. Biz şimdi ondan aldık. Sadece uyarı, yani şu an Nisan'ın başı, aslında tam sezonun yükseldiği bir zamanda değiliz ama yine de çok kalabalık ve bayağı bir sıra beklemeniz gerekiyor feribotlara binmek için. Aklınızda olsun. Evet, şimdi Bellagio'ya geldik. Como Gölü'ndeki ikinci kasabamız Bellagio. Ve buranın sahilden, limandan yukarıya doğru çıkan bir güzel merdivenli sokağı var. Adı da Salita Serbelloni. Şimdi buradan yukarıya çıkarak öğlen yemeği yemek için güzel bir restoran bulmayı planlıyoruz. Öğle yemeği için bu Bellagio'nun ünlü bir lezzeti varmış. Onu denemek istedik. Levrekli risotto. Onun için bu restoranı tercih ettik. Çok öyle araştırıp bulduğumuz bir yer değildi ama puanlarına güvenip girdik. Yani güzeldi. Ortalama bir restoran olduğunu söyleyebiliriz. Levrekli risottoyu her yerde bu kadar yağlı mı yapıyorlar bilmiyorum ama bizim damak zevkimize göre biraz fazla yağlıydı. Ama kötü sayılmaz. Ravioli ise taze hamurdan hafif ve güzeldi. Onu kesinlikle tavsiye edebiliriz. Yanında kendi şarapları vardı. Zaten bu bölgenin şarabı ünlü. O yüzden belki siz de tatmak isteyebilirsiniz. Artık yeni bir hobim var. Gelato. Her gördüğüm yerde tatmak istiyorum. Bir tane güzel bir dükkan bulduk. Bakın size gelato ile ilgili müthiş bir ipucu veriyorum. Böyle gelatonun kabının üstüne doğru taşıyorsa o dondurma, onu almayın. Gerçek gelatocular öyle yapmıyormuş. O olmayacakmış yani. Sıcaklığı bozulmayacakmış, böyle full sıfır veya aşağı doğru gidecek. Tamam, bir bakalım. Mandarino, limone, mango. Hemen yorumluyorum. Bu mandalina mı? Bu mango olabilir ya. İlk mandalinayı koydum çünkü. Uf, mango çok iyi. Uf, limon da mükemmel. Ya bir şey diyeyim mi İtalya? Biliyorsun bu dondurma işini. Dondurma masasında varsın. Teşekkürler. Sahilde bir nokta var. Oraya giderken Fiat 500L ile karşılaştık. Ama kaç model olduğunu bilmiyorum. Ben buna sığar mıyım ya? Sığmam değil mi? Arabanın içi benzin kokuyor. Bir korktum. Bulunduğum yer Punta Spartivento, yani Como Gölü'nün orta noktası gibi bir şey. Bellagio kasabasının uç noktası gibi düşünebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla şurada bir körfez var efendim. Bir de orada bir körfez var. İki körfez geliyor, birleşiyor falan. Neyse işte, yani coğrafi olarak bir şey var. Ama önemli olan nedir? Fotoğraf çektirmek için bir bahane noktası daha. Madem iki körfez birleşiyor, niye fotoğraf çektirmeyelim? Ama huzurlu bir nokta ya. Çok güzel. Göl de temizmiş bu arada. Dibi falan bayağı net görünüyor. Bellagio kasabası için Como Gölü'nün incisi diyorlar. Burası biraz daha böyle turistik anlamda gelişmiş bir yermiş. Turistik görüntülerin en güzellerinden bir tanesi de bu sokakta mevcut. Adı neydi ya? Sokağın adını da şuraya yazalım hemen. Gerçekten böyle güzel, dar, taş sokak. Yanlarında da işte gördüğünüz gibi renkli evleri var. Sanat atölyeleri, hediyelik eşyacılar falan var bu sokakta. Buradan
Bu arada bu sanat atölyelerinden bazıları gerçekten orijinal sanat eserleri satıyor. Gerçekten güzel şeyler var. Bazıları ise tamamen turist tuzağı. İşte böyle fabrikasyon işler olabilir. Dikkat edin. Tuzaklara düşmüyoruz. Bu arada Como'nun ipeği meşhurmuş. Bunu biliyor muydunuz? Biz bilmiyorduk. Burada görünce öğrenmiş olduk. Bakın burada böyle ipek kravatlar, ipek eşarplar. Bunların hepsi Made in Como yazmışlar. Avrupa'nın ipek alışverişi için en uygun bölgesi burasıymış diyorlar. Güzel, yumuşacık, %100 ipek tabii ki. 27 euro fularların fiyatı almak isterseniz. Böyle merdivenleri boş yakalarsanız poz vermeyi tabii ki unutmayın. Nadir anlardan bir tanesi. Şu anda saat böyle öğleden sonra 2 falan gibi ve ana baba günü oldu burası. İnanılmaz kalabalık. Şu anda bir şarap dükkanındayız. Hoş içeride likörler falan da var da neyse. Şarap tadımı için burasını öneriyorlardı. Benim de çok merak ettiğim bir şarap vardı burada. Gördüm, direkt aldım. Şöyle çalışıyor mesele. Size bir kart veriyorlar. O kartla makinenin içine takıp dilediğiniz şarapları deneyebiliyorsunuz. 2 euro, 3 euro, 5 euro kadehine göre değişiyor. Ondan sonra toplamda ne kadar harcadıysanız onu ödüyorsunuz. Ben sadece bunu deneyeceğim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Acayip güzel bir şarap yani. Hanımefendi en son denenmesi gerektiğini söyledi. Tatlı bir şarap olduğu için haklı. Bunun üstüne başka bir şarap içerseniz hepsi çok ekşi ve acı gelir muhtemelen. Çok güzel. Alacak kadar beğendim ama buradan alır mıyım? Başka bir yerde bulamaz mıyız bunu, Roma'da falan? Buradan taşıması zor olur ya. Şarap taşımak hep bana riskli geliyor, biliyor musunuz? Ülkeden çıkarken almak daha mantıklı. Varenna'ya geri döndük şimdi. Yaptığımız hatalardan bahsedelim biraz. Günlük bilet alarak hata ettik. Çünkü baktık ki öyle 3 yere falan gidemeyeceğiz. Sakin sakin gezmek istiyoruz. O yüzden günlük biletin hakkını verememiş olduk. Tekli de alınabilir yani duruma göre. Bir günde 2 yer rahat rahat böyle sakin sakin gezmek için, hakkını vermek için daha iyi. Yine bir tatlı molası verdik. Bir tiramisu, bir kayısılı turta, bellini ve limoncello spritz söyledik. Hemen göl kıyısında bir yere oturduk. Hafif hafif rüzgar esiyor. Keyfimiz çok yerinde. Bayağı güzel. Tatlıdan da yiyeceğim. Bu da çok iyi. Meyveli tat, meyveli turta sevenler için beğenirsiniz. Gayet güzel. Limoncello spritz, limoncello ve köpüklü şarabın karışımı. Tadı çok güzel. Sıcak bir akşam üstünde içilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Şimdi İtalya'da her gördüğümüz yerde tiramisu deneyerek en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Yalan tabii, bahaneyle. Galiba yediğim en iyi tiramisu bu bugüne kadar. Bayağı başarılı, çok iyi yani. Yumuşacık. Gerçekten nefis bir tadı var. Bak size anlatıyorum, ayağına sürekli yemeye devam. Bir günde Como Gölü'ndeki Varenna ve Bellagio kasabalarını gezmeye çalıştık. Biraz kendimizi akışa bıraktık. Buraların enerjisiyle uyumlanmaya çalıştık ve yavaş yavaş rahat rahat gezdik. Tekrardan geleceğimi düşünüyorum buraya. Ben çok beğendim. Doğası, havası gerçekten keyifliydi. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir ve umarım gelir çok güzel deneyimler yaşarsınız burada. Cennet gibi bir yer ya. Hastasıyım. Yalnız kalabalıklara dikkat edin. Daha yazın ilerleyen aylarında gelirseniz daha da kalabalık oluyormuş. O da keyfinizi kaçırabilir. Bence bu ilkbahar, sonbahar ayları burayı gezmek için ideal. Bir dahakine de gezemediğimiz Como Gölü'ndeki diğer kasabaları gezeriz. Videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız bunun bize çok faydası oluyor. Yorum bırakırsanız da acayip mutlu oluyoruz. Onları okumak çok keyifli. Bunun gibi bir sürü video var. Yenileri de gelecek. O yüzden kanala abone olun. Kaçırmayın. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız harika olur. Böylece kitlemiz daha çok büyür. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.